Merhabalar, ben iç mimar Alp Suduran. Bu videoda sizlere mutfak dolap modelleri ve mutfak dekorasyonu hakkında 2020'nin trendlerini anlatıp aynı zamanda örnek modeller ve örnek mutfaklar üzerinden bir anlatım gerçekleştireceğiz. Yanımda üniversite arkadaşım Seda var. Şimdi hazırsanız başlayalım. Evet, şimdi ilk mutfağımıza başlıyoruz. Bu mutfak biraz daha endüstriyel görünümlü ama arkasında da ahşap bir uygulamayla sıcak hale getirilmiş bir mutfak. Burada farklı sistemler var ve aynı zamanda kapak modelleri var. Seda bunlarla başlıyor. Mikrofonu Seda'ya veriyorum. Kesinlikle. Şimdi bu mutfak kapağı beton. Çok fazla rast geleceksiniz. Çünkü çok fazla trend. Bu betonu sıcaklaştırmak için sürekli şu soruları alıyoruz. İşte her yeri gri istiyorum, bütün evim gri olacak. Ama sıcaklaştırmak için kesinlikle ahşap kullanılması gerekiyor. Bu şekilde açabiliyorsunuz. Şeyseniz, üşengeçseniz Aynen. vesaire bunları açarak böyle. Ya da boyunuz benim kadarsa kesinlikle erişmek için yukarı işlem çıkmanıza gerek yok. Buradan bir tuşla kapatabiliyorsunuz. Yine alt dolaplarda da yine motorlu sistem hakim ve dokunarak açıp kapatabiliyorsunuz. Ha, bu da mı otomatik? Tabii ki. Oo, çok güzel. Burada her şey otomatik. Bunlar tabii böyle biraz daha maliyetli sistemler. Daha lüks evlerde veya o tarz konutlarda daha çok tercih ediliyor. Ama gerçekten güzel sistemler. Evet, şimdi de beyaz lake bir mutfaktayız. Bu da aslında benim en azından deneyimlerime göre, bunun tartışmasını yaptık çünkü Seda ile aramızda. Kadınların en çok tercih ettiği mutfak tipi oluyor. Parlak belki değil ama mat beyaz lake ve göbekli kapaklar en çok tercih edilen, en azından benim deneyimlerime göre olan şeyler. Burada yine farklı detaylar varmış. Seda biraz onlardan bahsetti. Burada mesela farklı olarak aslında genelde çoğu mutfakta var değil mi bu? Bu çekmece tam olarak açılıyor ve normalde mutfaklarda altta bir baza olur. Bu baza burada çekmecenin içine dahil. Kesinlikle. Altta gördüğünüz o baza parçası aslında çekmecenin şurasını içeri alıyor ama geri kalan bütün depolamayı kullanabiliyorsunuz. Bu da gerçekten bence müthiş bir çözüm olmuş. Ve tam olarak açılması da tabii şey. Bu mutfakta da genel olarak koyu renk bir tezgah kullanılmış ve beyaz mutfak dolapları hakim. Biraz daha klasik tipte diyebileceğimiz bir mutfak dolabı. Bu tarz çıtalamalı cam kapakları var ve genel olarak iyi bir aydınlatması var. O aydınlatma böyle açılabiliyormuş, beyaza dönüştürülebiliyormuş, sarıya dönüştürülebiliyormuş. Seda şu an oynuyor. Çünkü bu bir oyun gibi yani. Evet, gerçekten çok ilginç bir model. Bu genel olarak standart kadınların beğeneceği ben mutfak olarak düşünüyorum. Bir de sen şu şeyi anlat bize. Bir şey daha var şurada, bir özellik daha var galiba. Mikrofonu veriyorum yine. O zaman mikrofonu alayım. Şimdi şöyle, baza çekmeceyle birlikte gelen, evet bazayı anlattı Alp. Onun ilk oluşum olayı şu aslında. Biliyorsunuz Avrupa'da genelde kasayla yiyecekler, içecekler alınıyor. Ve onlar oldukça yüksek oluyor. Bunun çözümü olarak yerden kazanmak adına bu şekilde bir şey yapıyorlar. Onun dışında baza çekmecesi var. Mesela ben deterjanlar için güzel. bunu kesinlikle istiyorum. O da yine böyle bir çekmece. Evye dolaplarının yan taraflarında genelde tercih ederim. Deterjan işte biz böyle birazcık istifçi bir milletiz açıkçası. Hani böyle bir bez alırken birçok alalım ki bitmesin. Buralar İşte yapıştır işte. aynen öyle. Tamamen o şey. Yani çok fazla fonksiyonel şeyleri diğer mutfaklarda da görüyor olacağız. Videonun arasındayken videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenerek bize destek vermeyi unutmayın. Aynı zamanda da 10.000 aboneye ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için de kanalı takip ederek bize destek verebilirsiniz. Evet, şimdi 3. mutfaktayız. Bu mutfakta koyu renk ahşap kapakları olan bir mutfak. Ne malzemesi bunun? Masif. Masif. Doğal gerçek ağaç. masif ağaç Tabii, mı? Süper. Masif ağaç bir kapak yapılmış. Üzeri siyah ama bunun farklı renk alternatifleri var mı mesela? Bunun yok. Bu kapakta yok ama... Ama veriyorum. Bu kapakta yok. Çoğunlukla unutuyoruz. Ses yok. Bu kapakta yok ama tabii ki masif kaplama kapaklarda renk alternatifleri var. Bu çizgi çizgi gözüken kapakta sadece tek renk. Çünkü Nolte'nin özel bir serisi bu. Aynı zamanda.
Bu daha böyle doğal bir görünüm elde etmek isteyen, daha böyle bekar erkeklere falan uygun bence. Değil mi? Çok sert bir şey var aslında. Çizgisi var. Kanalımızın izleyicisinin %80'inin kadın olduğunu düşünürsek bu mutfak bilmiyorum. Yok, beğenenler var. Evet ya ben çok güzel bence bu arada. Şu kapak sisteminden bir de bahsedelim. Son dönemlerde kapaklı özellikle kapaklı depolamalarda konuşamadım, Seda'ya veriyorum. Şöyle ki eskiden kullanılan raflı sistemler artık kullanılmamaya başladı. Genelde çekmeceler tercih ediliyor. Çünkü raflı sistemlerde işte aşağılara bir sürü ne bileyim işte tencere, tava vesaire konulurdu ve üst dolaplarda genelde işte ağır ağır böyle tabaklarımızı vesaire koyardık. Ama bu sistem biraz değişti günümüzde. İç dolapları tamamen gizli çekmecelerle donatıyoruz ve bu gizli çekmecelerin içerisine işte tabaklarınızı koyabiliyorsunuz. Üst ince çekmecelere işte yine kahve fincanları, işte çay bardakları vesaire bu tarz depolamalar olabiliyor. Mutfağın arka tarafına geçtiğimizde de burada da farklı bir uygulama var. Bu tarz doğal taşların özellikle kenarları bu şekilde tam olarak temizlenmemiş halde de çok kullanılıyor. Bunu da çok görüyoruz. Bir de burada farklı olarak açık renk ahşapla koyu renk ahşabı birleştirmişler. Bu da bence güzel bir detay olmuş. Bir de burada deri kulplar olması da gerçekten bence çok güzel bir detay, hoş bir detay. Bir de şuradaki sistemi göstermek istiyoruz. Onu şöyle geçeyim ben. Burayı şöyle açtığınızda da burada böyle dipteki dolaplar için özellikle, dipteki tezgah alanları için burası genelde oluyor ama buraya bir şeyler ittiriyorsunuz ve oradakilere hiçbir zaman ulaşamıyorsunuz. Burada bu fasulye diye geçiyor genelde. Fasulye sistemler. Le Mans. Yani sizde markanın şeyi ama normalde bu böyle fasulye sistemler de satılıyor. Dışarı çıkarıp kullanılabiliyor. Burası da gerçekten çok şık bir mutfak. Burada bakır rengi detaylar kullanılmış ve kapakta da taş dokulu bir kapak var. Doğal taş mı? Tabii. Wow, bayağı güzel gerçekten. Evet. Gerçek taş mı peki şu üstündeki? Gerçek taş. Yani kapağı çok ince bir plaka halinde entegre ediyorlar. Evet. Bu da özellikle son dönemlerde çok popüler olan kapak modellerinden bir tanesi. Bu tarz taş yüzeyler ince şekilde uygulanıyor. Hem kapağa çok ağırlık yapıp kapağı eğmiyor. Zaten burada ithal sistemler kullanıldığı için kapakta düşme veya herhangi bir şey olmuyor. O yüzden genelde kendiniz bir mutfak yaptırdığınızda bu tarz şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Ona göre tasarlanması lazım. Ama bunlar da böyle kapağı asıl düşmüyor yani. Sen bize şu sistemi anlat. Burada çok güzel bir sistem var. Veriyorum yine. Burada normal kiler mekanizması var. Bu mekanizmaların çeşitliliği var. Bu arada asılın bir şey olmaz falan dediniz ama şöyle zaten bizim çekmecelerimiz 80 kilo ağırlık taşıyor. Kiler sistemlerinden bahsetmiyorum bile yani. Yine o gördüğünüz iç gizli çekmecelerde de aynı şekilde. Dolayısıyla öyle yüklenme söz konusu değil yani. Bir de normalde kiler sistemlerinde açtığınız zaman içinde sabit kalır. Bunda yarısı kapakta, yarısı burada. Kapağı açtığınız zaman o yarısı da dışarı çıkıyor onunla beraber. Yani dipte alacağınız bir şey kalmamış oluyor. O çok güzel. Bir de bunlarda da böyle bir sistem kullanılmış. Dışarı kadar çıkıyor. İşte şuna bile, en diptekine bile ulaşabiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok güzel. Bir de ben bu mutfaklarda çok seviyorum. İçeride ahşap çekmeceler mesela kullanılıyor veya ahşap detaylar. Dışarıdan hiç onu görmüyorsunuz ama içeri açtığınızda böyle el işçiliği gibi, zaten el işçiliği herhalde. El işçiliği, masif çekmeceler oluyor. Ve bunlar gerçekten çok güzel detaylar oluyor. Şimdi bu sene özellikle 2020 yılında hangi renkler daha çok popüler olacak ve trend olacak? Buradaki renk kartelesi üzerinden onları konuşacağız. Şimdi mutfakları genel olarak gördükten sonra aslında burada beğendiğiniz mutfağı seçiyorsunuz. Sonra evinize hangisi uygun olacağını aslında Seda çizerek size göstermiş oluyor diyelim. Sonradan da renklere geçiyorsunuz. Biz de şimdi size bu senenin renklerinden bahsedeceğiz. Yani 2020'nin mutfak renklerinden. Bu senenin renkleri ne? Şimdi bu senenin renkleri Gül kurusu falan diye mi geçiyor buna? Yani bana göre pembe ve bordo. Pembe ve bordo evet. Ama şu göre. evet böyle Gül kurusu. Gül kurusu gibi falan Evet, diye geçiyor değil mi kesinlikle. galiba?
Bu tarz bunlar daha böyle aslında ahşaplarla falan kombin edildiğinde bayağı ağır durabilir. Hoş durabilir yani evet, hani. Bu özellikle. Evet. Bu da açık renk ahşaplarla kombin edilebilir. Evet, beyazlarla vesaire de ikisi de kombin edilebilir. Bir de burada böyle dokulu şeyler de var, yüzeyler de var işte bu tarz dokulu. Mesela bu yılan derisi gibi. Başka... Mesela şu çok şaşırtıcı bir evet, kafa. bu güzel. Bu da böyle çizik çizik, metal sanki bir yüzey, çizilmiş yüzey gibi. Evet. Bunlar da modern mutfaklarda herhalde kullanılabilir. Ben bunu aslında çocuklu ailelere çok tavsiye edeceğim sanırım. Çünkü alt dolapları düşünebiliyor musun? Evet. Çocuk elinde bir şey ve çizmeye çalışıyor, asla çizemiyor. Aynen, çizilse bile anlaşılmıyor falan. Yani. Evet. Aynen. Bir de böyle şeyler var. O lake dolaplarda gördüğümüz onların alternatifleri olarak işte bebek çeşitleri var vesaire. Bunlara burada böyle yer vermeleri gerçekten çok güzel olmuş. Buradan böyle istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bunu tabii sırf burada değil, çoğu mutfak dolabı satan yerlerde bu tarz alternatifler oluyor. Burada çok fazla var. Ama genel olarak bunları görerek aslında mutfak seçiminizi yapmış oluyorsunuz. Beton. Mesela beton. Evet. Şu ilk gezdiğimiz mutfaklardan. Bunun renk alternatifleri de var yine. Yani her kapının renk alternatifi var. Projelendirirken bu arada atladığım bir şey var. İlk etapta... Teşekkür ederim, çok iyi varsın. İlk etapta şöyle, sadece planı göndermeniz ve kapak seçmeniz yeterli oluyor. 3 boyutlu bir... Hem fiyatı çıkarmak için hem de biz planlama yaparken fiyat çıkıyor. Ekstra bir çaba sarf etmiyoruz bunun için. Çünkü bizim çizim programımız normal iç mimarların kullandığı çizim programları değil. Bu faydalı bir bilgi olacak diye düşünüyorum. Evet. Her marka mutfak firması kendine özgü program tanımlar ve bu program üzerinde de bütün modülleri her şekilde fiyatlı aslında. Doğru, Ve tasarım yaparken hepsi fiyatıyla atılıyor. Dolayısıyla hem projeyi 3 boyutlu görebiliyorsunuz hem de fiyatı elde etmiş oluyorsunuz. Evet tabii. Yani biz normalde oturup AutoCAD'de çizmemiz gerekiyor vesaire. Tabii. Evet. Yani hiç öyle Bu bir da detay avantajlı. yok. Böylece toparlamış olalım o zaman. Tamam. Bu gördüğünüz mutfak dolaplarından herhangi birini daha detaylı video halinde görmek isterseniz aşağıya mutfağın numarasını yazmanız yeterli. Aynı zamanda bundan sonra yayınlanacak bir evde sadece mutfak turu da çektim. Bu şekilde mutfak turları da çekmeyi planlıyorum. Hangisini sevdiyseniz aşağıda yazarak bizle paylaşın. Bunu da yorumlarda görelim beraber. Kesinlikle. Ben de merak ediyorum. Aynen, ben de merak Hangisini ediyorum. Kanalı takip ederek de ve videoyu beğenerek de bize destek verirseniz seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buradan Etiler Norte showroom'una ve Seda'ya teşekkür ederim bana eşlik ettiği için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bunun da gerçeği de var bu arada. Bizim showroom'da evet. Evet. Çünkü her şey gelenlere burada çörek pişiyor. börek her şey var yani. Şey sevmiyor. Evet. Hadi başlayalım. Bitirdiniz siz de. Bakayım